Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bugünkü sohbetimiz mevzu kış mevsimini okumak. Evet, mümin kainatı, hadiseleri Kur'an-ı Kerim'in nuruyla okumaya çalışır. Allah namına, Allah'ın emrettiği şekilde, Allah'ın razı olacağı şekilde ağaçları, denizleri, rüzgarları, bulutları, güneşi, ayı ve yıldızları, yaşadıklarını, hastalık, sağlık, zenginlik, fakirlik, gülmek, ağlamak gibi hepsini okumak, hepsindeki manalardan hissesini arttırmaya çalışmak müminin vazifesidir, müminin ahlakıdır, müminin bakışıdır. Kış mevsimini okuyalım. Kış mevsimi bize neler söylüyor? Kış mevsimi bize kıyameti hatırlatıyor. Evet, kıyametin bir numunesi gibidir kış mevsimindeki ilahi icraat. Kış mevsiminde yeryüzüne bakıldığında insanın hatırına kıyamet gelir ve kıyamet gelmelidir. Kıyametle ilgili Kur'an-ı Kerim'den haberleri merak etmeliyiz. Bilhassa hadis-i şerifte tavsiye edilen kıyametle ilgili haberleri en güzel şekilde öğrenmek isteyenlere tavsiye edilen İnfitar suresini, İnşikak suresini, Tekvir suresini okuyarak kıyametle alakalı haberleri Kur'an-ı Kerim'den görmeliyiz. Daha kıyamet kopmadan yaşarken kıyametle ilgili haberleri ruhuyla, kalbiyle seyredenler Kur'an-ı Kerim'i okuyarak bilhassa İnfitar suresini, İnşikak suresini, Tekvir suresini okuyarak kıyameti öğrenenler bugünden kıyamete ve sonrasına hazırlığa dikkat ederler. İşte kıyametle ilgili haberleri Kur'an-ı Kerim'den okuyan mümin yeryüzünde de kış mevsiminde bir kıyamet tatbikatını seyredebilir. Evet, bahar mevsimi nasıl haşrin yani ahiretin açılışının bir tatbikatıdır, bir numunesidir. Kış mevsimi de kıyametin bir tatbikatıdır. Nasıl ki insanın halden hale geçirilişinde çocukluktan gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, sağlıklı halden hastalıklı hale, hastalıklı halden sağlıklı hale geçirilişinde de kıyametin ve tekrar diriltilmenin örnekleri var, tatbikatı var. Üzerinde insan kıyametin ve haşrin tatbikatlarını hissetmeye çalışmalı. İnsan kendi üzerinde kıyametin ve haşrin numunelerini, tatbikatını hissetmeye çalıştığı oranda nispetle yeryüzündeki kıyamet ve haşirle ilgili ilahi icraatı da güzelce seyretmeye, kıyamet ve haşirle alakalı tatbikatı fark etmeye başlar ve ona göre yaşamayı, dikkatli ve güzel yaşamayı seçer. Risale-i Nur Külliyatı'nda sözlerde 29. sözde haşir bahsinde şöyle bir cümle var. Her insanın müddeti ömründe başına gelmiş pek çok kıyamet çeşitleri vardır. Evet, başımıza gelecek kıyameti güzel anlamak için, başımıza gelecek kıyamete güzel hazırlık yapmak için başımıza gelen kıyametleri, yani çocukluktan gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa sevk edilmenin halden hale, tavırdan tavıra alınmamızın okunması halinde o tavırlarda, o ahvalin üzerinde kıyamet ve haşrin tatbikatı fark edilir. İşte dünyada da mevsimler dikkatlice okunduğunda ve bugünkü mevzumuzla alakalı kış mevsimine dikkat edildiğinde, kış mevsiminde ağaçların, hayvanların, yeryüzünün nasıl bir hale alındığı ibretle, hayretle seyredildiğinde insanın hatırına kıyamet gelir. Kıyameti hatırlayanın kalbi yumuşar. Kıyameti hatırlayan dünyayla daha adaletli ilgilenir. Kıyameti hatırlayan dünyanın ahiretin tarlası olarak değerli olduğunu daha yakından hisseder, fark eder. O bakımdan kıyametle ilgili haberleri hem Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden öğrenmeliyiz hem de yeryüzünde kıyametin örnekleri, kıyamet kopmasının numuneleri, kıyamete işaret eden hadiseler yeryüzünde bilhassa kış mevsiminde
nasıl gösteriliyor fark etmeye çalışalım. Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şekilde ve razı olacağı şekilde kainatı, hadiseleri okumaya çalışmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.